Büyüyünce ne olacaksın sorusu çok klişe bir sorudur ve cevapları da çok fazla değişmez. Öğretmen, mühendis, futbolcu, doktor, astronot ve bu liste uzayıp gider böyle. Gerçi zamanımızda çocukların bir meslek veya yeteneğe sahip olabilmeleri için beklemelerine gerek yok. Çok küçük yaşta bile sanatlarını ellerine almış olan çocuklar var. Şimdi bu çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye sorulmaz. Sorsanız da gelecek olan klişe cevaplar yeterli olmayacak. Çünkü yakın geleceğin meslekleri bambaşka. İstiyorsanız gelin 5-10 sene sonra hangi meslekler ortaya çıkacak hep birlikte görelim. Dünya Ekonomi Forumu'nun İşlerin Geleceği adlı raporuna göre 2020 yılına doğru tam 5 milyon meslek yok olacak. Teknoloji alanındaki yapay zeka, robot bilimi ve nanoteknolojik gelişmeler eski mesleklerin yerine yepyeni meslekler getirecek. Araştırmalara göre 2020 yılında, dikkat edin şurasında 2 yıl kadar bir şey kaldı, bizleri 2 milyon farklı meslek bekliyor olacak. Ve bu mesleklerin temel alanları bilgisayar, mühendislik, matematik, mimarlık, biyokimya ve tıp gibi alanlardan oluşmakta. Her ne kadar birçoğumuz üniversiteleri seçtiğimiz mesleklere bizi hazırlayan kurumlarmış gibi görsek de aslında üniversitenin çok basit bir görevi vardır. Seçilen alanla ilgili öğrenciye gerekli donanımı sağlamak. Başka bir deyişle üniversite öğrencilerin meslek bulma kurumu değildir. Onun için mezun olduktan sonra mesleklerinizi sizler belirleyeceksiniz. Ayrıca seçmiş olduğunuz bölümler de mezun olduktan sonra hangi mesleği yapacağınızın yol göstericisi bile olmayabilirler. Bakın gelecekte sizi hangi meslekler bekliyor? İlk örnek yapay zeka mühendisliği ve koordinatörlüğü. Mesela şoförsüz araçlar hayatımıza girecek. Bu yapay zekanın programlanması gerekiyor. Hangi firma yapay zeka kullanacaksa bunu koordine eden insanlara ihtiyaç duyulacak. Öbür örneğimiz siber güvenlik. IT departmanlarının yükü arttıkça sisteme dışarıdan gelecek saldırılara karşı daha fazla önlem alınıyor. Yani bir iş yerine sadece kapıda duran güvenlik görevlisi değil, aynı zamanda veri tabanına yapılacak olası saldırıları da engelleyecek güvenlik uzmanları alınacak. Tabii bu siber güvenlik görevlileri saldırıyı düzenleyen kişileri siber suçlarla mücadele şubelerine gönderiyor. Artık karakollarda siber suç üzerine departmanlar bile açılıyor. Bakın bu siber saldırıları yavana atmamak gerekiyor. Bu gördüğünüz harita dünya üzerinde anlık siber saldırıları canlı olarak gösteriyor. Ne kadar çoklar değil mi? Siber dünyada resmen ülkeler arası bir savaş var. İnanılır gibi değil. İşte bu acımasız savaştan firmaları koruyacak siber güvenlik görevlilerine çok ama çok ihtiyaç duyulacak. Hatta duyulmaya başlandı bile. Sırada çok ilginç bir meslek var. Kentsel tarım. Esas amaç şehrin içerisinde kullanılmayan her köşeyi tarlaya çevirmek. Buna bazı ülkeler başladılar bile. Çoğu gökdelenlerin üstü düzdür ya, işte oraları bildiğiniz tarla yapıyorlar. Ve bunun adına da çatı bahçeliği diyorlar. Çok hoşuma gitti doğrusu. Mesela dikey çiftçiliğine ne demeli? Bu dikey çiftçiliğin amacı şehirde yaşayanlara taze ve sağlıklı tarım gıdaları sunmak. Dışarıdan baktığınızda bildiğin bir atölye veya ambar gibi gözüken binalar aslında çiftlik. Küçük bir detay, bu dikey çiftliklerde sistemli bir şekilde oksijenlenme yapıldığı için normal tarımdan %95 daha az su harcanıyor. Gelelim 3 boyutlu yazıcı mühendisliğine. Sanırım en çok aşina olduğumuz bu meslek. Diş fırçasından tutun yapay organa, takılardan tutun NASA için gerekli ürünlere kadar birçok şeyi basabilen bu yazıcılar için mühendislere çok ihtiyaç duyacağız gibi. Hatta evinizde bu yazıcılarla küçük bir fabrika bile kurabilirsiniz. Zaten uzmanlar da bu yazıcılar sayesinde bazı seri üretimler sekteye uğrayacak diyor. Kaza mı yırtılmış dediğinizde mağazaya gitmeyeceksiniz. İstediğiniz modeli seçip yazıcınızdan çıkartıp yeni kazanıza hemen sahip olacaksınız.
İşte bu muhteşem aletler için illaki mühendislere ihtiyaç duyacağız. Sıradaki meslek drone pilotu. Buna bayılıyorum. Ambulans şoförü... Ambulans. Sıradaki meslek drone pilotu. Buna bayılıyorum. Bayağı reklam oldu hocam. Vallahi. Bayılıyorum. Sıradaki meslek drone pilotu. Buna bayılıyorum. Sıradaki meslek drone pilotu. Buna bayılıyorum. Ambulans şoförü olmak ister misiniz? Ama drone ambulans. Dronlar sadece ambulans olarak değil, daha başka alanlarda da kullanılacak. Bu da drone şoförlerine bayağı ihtiyaç duyulacak demek. Mesela bakın, bu bir drone itfaiye. Kargoculuğu da unutmamak gerek. Amazon şu sıralar test sürüşleri yapmaya başladı. Gerçi bu ülkemiz için şu an pek mümkün değil. Şimdi drone gelecek, evde seni bulamayacak. Sen gideceksin şubeye, şube diyecek ki o drone yolda. O drone'un peşinde koştur bakalım. Ve sıra geldi robot tamirciliğine. Robotlar belki de hayatımızın her yerinde olacak. Özellikle yapay zeka ile geliştirilmiş olanlar. İster istemez onların bakımlarını, onarımlarını insan yapacak. Yani şimdilik. Sırada arttırılmış gerçeklik geliştiricisi var mesela. Kısaca mekana sanal olarak istenen görselin yerleştirilmesi. Mesela mimarlıkta kullanılıyor. Diyelim ki evinize bir mobilya alacaksınız ama almadan önce o mobilyanın evinizde nasıl durduğunu merak ediyorsunuz. Yardımınıza arttırılmış gerçeklik yetişiyor. Ve hatta ameliyatlarda bile kullanılabiliyor. İşte bu arttırılmış gerçekliğin daha birçok alanda kullanılabileceği aşikar. Onun için de bu müthiş yazılımı geliştirecek insanlara yakın gelecekte çok ihtiyaç duyulacak. Tabii bu saydığım geleceğin meslekleri sadece sizin elinizde değil. Ülkemizin ne kadar geliştiğiyle paralel olarak ortaya çıkabilecek meslekler. Umarım bu hemen hepsi teknolojik gelişmelerle birebir alakalı olan meslekler için gerekli altyapıyı sağlamış oluruz. Yoksa kimileri geleceğin mesleklerini belirlerken bizler de onların geride bıraktığı teknoloji çöplüğünde yolumuzu bulmaya çalışıyor olacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftaki abone ol butonunu tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda her cumartesi yeni bir içerikle sizlerle beraber olacağız. Eğer eski videolarımızı kaçırdıysanız yan taraftaki videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.